Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda en ucuz ve alınabilecek en iyi telefonu detaylıca inceleyeceğiz ve rakiplerine göre artı ve eksileri neler hepsinden bahsedeceğim. Fakat burada genel bir karşılaştırma yapmayacağız. Zaten A34'ü A54 ile çok detaylı bir şekilde kıyaslamıştım. Onu da kartlara koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak fiyatlardan başlayalım. 8 GB RAM ve 128 GB depolamasıyla A34 şu an için 9500 bandında çok rahat bir şekilde bulunabiliyor ve bu fiyatına oranla gerçekten kaçırılmayacak bir cihaz diyebilirim. Açıkçası yakın zamanda da biraz daha fiyatının artmasını bekliyorum. Eğer ki bu aralar bir telefon alacaksanız Galaxy A34'ü yorumlarda bırakacağım linkten güvenle alabilirsiniz. Şimdi kutu içeriğiyle başlarsak, kutudan Galaxy A34 ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Maalesef ki herhangi bir adaptör yok. Tasarımsal açıdan Galaxy A34 gerçekten oldukça şık bir yapıya sahip. A34'e arkadan baktığımızda da Galaxy A54 ile oldukça benzer bir tasarımla karşı karşıyayız. Kasa yapısı, kamera modülüyle neredeyse birebir aynı cihazlar. 8.2 mm kalınlık ve 199 gram ağırlığıyla çok kalın olmayan ancak ağırlık tarafında özellikle tek elle kullanırken elimizi biraz zorlayabiliyor. Ön tarafa baktığımızda damla çentik tasarımıyla karşılaşıyoruz. Fakat malzeme yapısı yönünde beni üzen bir telefon olduğunu da belirtmem gerekiyor. Tamamen plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Ancak elde tutuş hissiyat açısından normalde Galaxy A serisinde biraz daha üst kalitede bir plastik yapıyla karşılaşıyorduk. Ama A34'ün bu plastik kasasını hiç beğenmediğimi söylemem gerekiyor. Tasarım olarak hoş gözüken güzel bir telefon olsa da malzeme kalitesi olarak benden eksi notu aldı. Ekrana baktığımızda burada Samsung telefona yaraşır bir ekranla karşı karşıyayız. 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz oldukça büyük kaliteli bir ekranla birlikteyiz. Bu ekranın fiyatını tam anlamıyla hak ettiğini söyleyebilirim. Gerek görsel deneyimde gerekse akıcılık tarafında hiçbir eksisi yok. HDR desteğini burada göremiyoruz. Fakat yine de Samsung burada o kadar kaliteli bir panel kullanmış ki HDR10, Dolby Vision gibi destekler olmamasına rağmen çok canlı ve pürüzsüz bir görsel deneyim sunuyor. Donanım tarafında benim bu sene en beğendiğim orta segment işlemcilerden MediaTek Dimensity 1080 ile karşılaşıyoruz. 6 nanometrelik bu işlemcimiz hem performans hem de verimlilik tarafında ciddi anlamda başarılı bir işlemci. PUBG kısmında akıcı grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla görebilirken HDR'da 40-45 FPS arasında gayet iyi bir oyun deneyimi alıyoruz. Burada diğer yüksek grafikli oyunlarda da iyi bir performansa sahip ve 14.000 TL'ye kadar da oyun performansı olarak alınabilecek en mantıklı Samsung telefon diyebilirim. A34 gerçekten fiyat avantajıyla da oyun performansı yüksek bir Samsung telefon isteyenler için bulunmaz bir nimet diyebilirim. Aslında burada sadece oyun için de düşünmemek gerekiyor. Uzun ömürlü bir telefon isteyenler için de A34 Dimensity 1080 Yonga seti ve 8 GB RAM ile inanılmaz mantıklı. Dimensity 1080'in burada kullanılmış olması çok önemli bir avantaj. En az 3-4 sene kasma donma yaşamayacağınız, performansından çok da ödün vermeyecek bir işlemci diyebilirim. Şimdi kameralara geçtiğimizde arka tarafta üçlü kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 48 megapiksel f1.8 diyaframa sahipken burada OIS desteğiyle de beraber geliyor. İkinci kameramız 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksel makro kameraya değer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi orta segment için fazlasıyla yeterli. A34 çıkmadan bu fiyatlarda benim en çok önerdiğim telefonlardan olan Note 10 Pro'dan da daha iyi bir kamera performansına sahip. Makro kamerada ultra geniş açıda hiç fena değil ama tabii ki ana kamera yardımcı kameralardan keskin bir şekilde ayrışıyor. Videolarda da
4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Bana sorarsanız bu video kalitesi orta segmentinde biraz daha üstünde. Ön tarafa baktığımızda da 13 megapiksel ve yine 4K destekli bir kameramız var. Açıkçası A34'ün sunduğu kamera performansı orta segmente göre 10 üzerinden 9 seviyesinde. Yani aldığınızda kameralarıyla üzecek bir telefon değil. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kablosuz şarj maalesef ki yok. Batarya performansı ortalama bir kullanımda bir günü rahat şekilde çıkartıyor. Fakat çok iyi değil, kötü de değil, orta seviyede bir performansa sahip diyebilirim. Özellikle 120 Hz'de kullandığımızda ortalama 7 saatlik ekran sürelerini görebiliyoruz. Kesinlikle normal bir kullanıcının bir gününü tam olarak çıkartacak seviyede. Fakat telefonu yoğun kullanan veya gün içinde çok oyun oynayan biriyseniz bu batarya size yetmeyecektir. Android 13 ve One UI 5.1 arayüzüyle geliyor. Arayüz deneyimi ve arayüzdeki sadelik açısından ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Arayüz akıcılığı da bir o kadar başarılıyken burada 4 yıllık güncelleme desteğinin olması da önemli bir avantaj. Açıkçası yazılım konusunda olsun, güncelleme olarak olsun A34 herhangi bir problem yaşatmayacaktır. Hatta bu fiyat bandı için yazılım ve donanım kısmında en iyi cihaz diyebilirim. Ama kablosuz bağlantılarda biraz geride kalıyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 desteğini görürken çift SIM desteğimiz de var. 5G desteği de tabii ki telefonumuzda var. Stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle gelirken gerçekten iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Ses yüksekliği de ses kalitesi de bu fiyat bandı için fazlasıyla yeterli. Suya karşı da IP67 gibi oldukça iyi bir korumaya sahip. Şimdi Galaxy A34'ü tüm artı ve eksileriyle değerlendirelim. İlk olarak eksilerden başlarsam tasarım en büyük eksisi diyebilirim. Tasarımsal açıdan güzel bir cihaz olsa da malzeme kalitesi ve ön taraftaki damla çentik tasarım yönünde A34'ü kesinlikle geriye düşürüyor. Ancak ekran kalitesi, donanım, kamera ve yazılımıyla muazzam bir cihaz olduğunu söylemem gerekiyor. A34 alırsanız özellikle saymış olduğum bu 4 konuda hiçbir problem yaşamayacaksınız. Güncel model olarak da Note 12 Pro ile ufak bir kıyaslarsam ekran kalitesinde Note 12 Pro bir adım öndeyken kamera, yonga ve yazılım kısmında A34 Note 12 Pro'yu adeta ezip geçiyor. A34'ün 10.000 TL altındaki en iyi telefon olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Son olarak da A34'e 10 üzerinden bir not verirsek 9 puanı çok rahat bir şekilde hak ediyor. Ben kesinlikle alınır diyorum. Peki sizce A34 almak gerçekten mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal.